Aynı silahları, aynı sensörleri kullanırsan aynı tatbikatları birlikte yapma imkanın oluyor. Ve nelere mal oldu bu ilişki? Neden olmadı derseniz bunun birinci sebebi Türkiye falan değildir ha. Aynı okulda Mısırlı subaylar da vardı. Bunların yanında kim var şimdi? Bu benzer politikaları yürüten. YKR'ye, İsrail ve Yunanistan üçlüsünün jeopolitik baskısını gerçekten kolonlarına kesiyor. Şimdi bu işbirlikleri Mısır'la yapılan ittifak belki de Gazze sorunlu. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı aramızda. Haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün haritayı açtık. Türkiye'nin de eksende olduğu bir harita. Biraz daha yakın gündemi konuşacağız. Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkileri. Özellikle son dönemde normalleşme gibi de adlandırılıyor. Bu yakınlaşma ne demektir? Nereden doğmuştur? Mevcut durumda sahaya etkisi ne olacaktır? Buradan başlayabiliriz. Evet, biliyorsunuz Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip, hatta Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip iki devletten bahsediyoruz. Ve hakikaten Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi bir derinlik içerisinde, akrabalık ilişkileri var. Yani Memlüklerden başlayarak aslında Türk devletlerinin kurulduğu coğrafyalar buralar. Mısır'da çok uzun süre zaten Osmanlı Türk Devleti'nin yönettiği ama ondan önce de zaten Mısır'daki krallıklar dediğimiz, işte hükümdarlıklar dediğimiz birçok hükümdarlığın aslında Türk kökenli olduğu bir coğrafya. Kardeş coğrafya ve kardeş halklardan söz ediyoruz. Mısır ve Türkiye'nin zaten ilişkilerinin bozulması bence bir şanssızlık. Yani hayatın olağan akışına aykırı, tabiatına aykırı. Neden? Çünkü Türkiye ve Mısır demografik olarak birbirlerine çok yakınlar. Yani kültür bakımından birbirlerine yakınlar, din bakımından birbirlerine yakınlar, akrabalık bakımından birbirlerine yakınlar, coğrafi bakımdan birbirlerine yakınlar. Ve Mısır'da biliyorsunuz Türk kökenli aile sayısı çok fazladır ve Türk kökenli olmaktan da büyük bir gurur duyarlar. Türk milletinin de muazzam bir sempatisi vardır Mısır'a karşı. O bakımdan ilişkilerin bozulması gerçekten bir şanssızlık idi. Yani düşünün, Türkiye ile ilişkisi bozulduğu zaman Mısır hemen İsrail ve Yunanistan yanaştı. Yunanistan ve İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye ile ilişkisi bozulan Mısır'a hemen yaklaştılar. Neden Amiralim yaklaştı? Bu motivasyon ne? Üçünün de bir anda yaklaşmasına. Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çok önemli bir devlet yönetimi anlayışı vardır dış politikada. Türkiye'nin düşmanı kimse, Türkiye ile ilişkisi bozuk olan kimse benim dostum odur. Türkiye'nin dostu kimse benim de hasmım odur. Türkiye'nin dostunun düşmanı kimse benim de dostum odur. Anlayışı söz konusudur. İşte bunu Mısır'da da kendisini gösterdi. İlişkiler bozulunca Mısır'la işbirliği yaptılar. Ve Mısır da onlarla işbirliği yaptı. Ve nelere mal oldu bu ilişki? Bir kere Yunanistan'ın takımada devleti olarak kabul edilip bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzaladı. Türkiye'ye tepki olarak aslında. Yunanistan'ın motivasyonuyla. Gerçi Meis Adası'nı pek dikkate almadı ama yine de takımada devleti olduğu varsayımıyla Mısır'ın kendi zararına olacak şekilde benim Mavi Vatan Doktrin kitabında yazar. 6443 kilometre kare kaybı olacak şekilde Türkiye ile yapacağı anlaşmaya göre ya da Türkiye'nin sunduğu haritaya göre, anlaşma yapmasa bile sunduğu haritaya göre 6500 kilometre yani kare, yaklaşık bir Kıbrıs adasına büyük bir alandır bu. Resmen Yunanistan'a verdi. Yunanistan bir takımada devleti değil, bir yarımada devleti. Yani buraya göre olması lazım. Dolayısıyla Mısır'la da anlaşma yapma imkanı yok aslında normalde. Bunu bir başka programda özellikle değineceğiz. Yani neden Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hakkı yoktur, paylaşım hakkı yoktur diye. Ve bu neye tepkiydi? Türkiye'nin, Yunanistan ondan yandı, tutuştu ve bir an önce bir anlaşma yapıp bizim Libya ile yaptığımız anlaşmayı kadük hale getirmek için güya kendilerince, ki yaptığımız anlaşma onların yaptığı anlaşmayla kadük hale gelmez. Biz onların yaptığı anlaşmayı tanımıyoruz. Bir de üstüne deniz hukukuna aykırı bir anlaşma. Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşma. Mısır'a da bunu izah etmek lazım aslında. Ama maalesef bizim 27 Kasım 2019'da yaptığımız anlaşmaya tepki olarak 2020 yılı başında
bu anlaşmayı yaptı Mısır'la. Şimdi 2013 yılından itibaren 2023 yılına kadar yaklaşık Mısır'la ilişkilerimiz olması gereken gibi değildi. Maalesef bozuldu. Şimdi ama devletler, hep onu söylüyorum, bir devletin ideolojisi yoktur. İnsanların ideolojisi vardır aslında. Devletlerin dini de yoktur. Kişilerin dini vardır. Devletlerin, ya bunu niye söylüyorum? Birçok tartışma yapılabilir bunun üzerinde ama devletin asıl olan hedefi menfaatleridir. Asıl omurgası menfaatleri üzerine oturur. İşte o zaman menfaatler ideolojileri, dinleri geride bırakır. Yani şimdi mesela komünist devletler vardı, değil mi? Komünist devlet, kapitalist devletle işbirliği yapmıyor muydu? Ya da İslam Cumhuriyeti denilen devletler İsrail'le, İslam devleti, şeriat devleti denilen devletler İsrail'le ilişki kurmuyor mu? Mal satmıyorlar mı? İbrahim anlaşmaları yapmıyorlar. Hep menfaat ilişkisidir. İşte Türkiye'de, Mısır'da neticede bu soğukluğun Türkiye ve Mısır'ın yararına olmadığını gördüler. Ve tekrar yaklaştılar. Bu yaklaşma bir özlem de doğurdu. 2023 yılından itibaren ilişkiler düzelmeye başladı tekrar. Şimdi İsrail Mısır'a yaklaştı ve LNG, yani sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinin Mısır'ın kullanarak oradan da diğer yerlere ihraç etmek için ve aynı zamanda doğal gaz ihracı için güya Mısır'ı tek güzergaha mahkum eden, ben ne yaparsan olur, ben ne yapmazsan olmaz deyip Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisi şu hattı biz kontrol ediyoruz imajı veriyorlardı. Çok da tartışılan bir hatta aslında çizildiğinden beri. Hem Tabii. uygulanabilirliği hem yapısal bütünlüğü anlamında. Hem ekonomik olarak öyle hem de hukuken Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inadından dolayı, yani bu İsmet projesi denilen proje neden olmadı derseniz bunun birinci sebebi Türkiye falan değildir ha. Bunun birinci sebebi Yunan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisinin hukuka aykırı inatlarıdır. Yani deseler ki ya biz buradan kablo geçireceğiz, boru hattı geçireceğiz. Bunları sana güzergah bildirimde bulunuyoruz. Türkiye senin deniz yetki alanlarından geçiyor. Deniz hukukuna göre bizim sana bir güzergah rota bildirimde bulunmamız lazım. Biz de bulunuyoruz dese Türkiye zaten karşı çıkmayacak. Hayır, biz bulunmayız. Bulunursak Türkiye'nin deniz yetki alanlarını, mavi vatanını tanımış oluruz. Onun için tanımayız. Onun için olmaz. Sonra da Türkiye'yi Yavuz Hırsız gibi suçlu durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Ev sahibini suçlu durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Neticede 2023 yılında Şubat ayında başlayan bir süreç var aslında. Şimdi bunu bazıları eleştiriyor. Diyor ki yahu Sisi'ye önceden şu lafı söylüyordun da şimdi niye el sıkışıyorsun? Ya şimdi ben şunu anlamıyorum. Şimdi ben biliyorsunuz kitabın ortasından konuşuyorum. Ya Sisi ile ilişkileri niye bozdun diye eleştirenlerin şimdi hükümet Sisi ile ilişkileri düzeltince niye düzelttin diye eleştirmesi ne anlamıyorum. Ya bir hata yapılmıştır. Yani Türkiye'nin de Mısır'ın da hatası olduğunu her iki tarafta anlamıştır. Sadece Türkiye tavrı soğuk değildi ki, Mısır'ın da tavrı soğuktu. O zaman şimdi menfaat birlikteliği var, dostluk var, kardeşlik var, iyi ilişkiler var. Niye düzelmesine karşı çıkıyoruz? Düzelsin, hatadan dönülmüş olması çok önemli bir şeydir. Ya bunu ben de Mısır'la ilişkilerin bozulmasını hiç istemezdim ve bu konuda da çok görüş bildirdim. Şimdi düzelince de memnunum. Şimdi ben nasıl memnun değilim diyeceğim ki? Şimdi peki 2023 yılında Şubat ayında başlıyor. Aynı yıl Ankara, Kahire, Ankara, yani 2 yıl içerisinde karşılıklı devlet başkanları düzeyinde ziyaretler oluyor. En sonunda Şubat ayında, bu 2026 Şubat ayının başında yüksek düzeyli istişare konseyi toplantısı yapıldı Kahire'de. Bakanlarımızın hepsi gitti, karşılıklı oturdular. 8 tane anlaşma imzalandı. 8 anlaşmanın içerisinde savunma anlaşması var mesela. Savunma işbirliği anlaşmaları var. Yani savunma sanayinde anlaşmalar var. Tolga hava savunma sistemleri veriliyor. Havelsan'la anlaşmalar var. Yaklaşık 800 milyon dolarlık çeşitli alanlarda, 8 alanda gençlik ve spor dahil olmak üzere, ulaşım dahil olmak üzere, kültür dahil olmak üzere, turizm dahil olmak üzere birçok alanda anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında savunma sanayi anlaşmalarını ayrı bir yere koyarsak nasıl değerlendirebiliriz? Sahaya yansıması ne olur? Çünkü daha önce de uygulanmıyordu uzun bir süredir. Tabii. Uygulandığında ne göreceğiz? Bu çok önemli bir şey. Mesela savunma sanayinde işbirliği, hava savunma sistemlerinin Türkiye'den temin edilmesi bir kısmının, tamamının değil ama Havelsan'la bu tür
faaliyetlerin yapılması hem Türkiye-Mısır ittifakı oluşturuyor hem başkalarından almak zorunda kalmıyor Mısır. Mısır da çok önemli bir devlettir. Çok önemli. Doğal zenginlik diğerleri kadar yoksa da yani petrol ve doğalgaz anlamında söylüyorum. Mısır'da müthiş bir kültürel zenginlik vardır ve Arap dünyasının lideri pozisyonundadır Mısır. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde mühendislik eğitimi alırken bu elektronik ve fizik mühendisi aynı okulda Mısırlı subaylar da vardı. Çok zekilerdi. Çok zekilerdi. Yani gerçekten Mısır çok elit bir ülkedir. O nedenle Türkiye'nin savunma sanayi ve diğer alanlarda işbirliği yapması Afrika'da da beraber işbirliği kapılarını açıyor. Ve savunma sanayindeki işbirliği askeri işbirliğine doğru götürüyor. Neden? Çünkü savunma sanayinde aynı sistemleri, aynı silahları, aynı sensörleri kullanırsan aynı tatbikatları birlikte yapma imkanın oluyor. Belli bir ekosisteme bağlı oluyor. Belli bir ekosisteme bağlı oluyor ve aynı altyapıya sahip oluyorsun. 3 aşağı 5 yukarı ve konuşurken de askeri jargonda aynı jargonu kullanıyorsun. Bu şu demek. Mesela bir füze sistemi aldı Mısır bizden. O zaman bizim mühendislerimiz, subaylarımız oraya gidip bakımını, tutumunu yapıyorlar. Onlar buraya eğitime geliyorlar, eğitim veriyorlar falan. Yani mükemmel bir ilişki, böyle uzun vadeli bir ilişki doğuruyor. Amirim, Afrika demişken orada Türkiye-Mısır birlikteliğinin nasıl bir yansıması olur? Aslında çok önemli bir yansıması var. Mesela Libya konusunda biliyorsunuz Mısır'la biz bir nevi rekabet halindeydik. Mısır Hafter'i destekliyordu, Türkiye merkezi hükümeti destekliyordu. Şimdi Türkiye hem merkezi hükümeti hem Hafter'in üzerinde büyük abilik yapıyor Türkiye. İkisini de yönetiyor. Ve şunu gördü Mısır. Ya biz burada Türkiye ile çatışmayalım. Biz Türkiye ile birlikte hareket edelim. Şimdi birlikte hareket etme ortamı doğdu. Libya konusunda mesela bir rekabet değil, aynı şekilde birlikte hareket ediyor. Libya'nın parçalanmasını Türkiye'de karşı, Mısır'da karşı. Aynı şekilde Sudan'ın parçalanmasına Mısır'da karşı, Türkiye'de karşı. Neden? Çünkü Mısır Kızıldeniz'de parçalı mini devletçikler istemiyor. Kızıldeniz'in, Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın, Süveyş yolunun Lübnan Anlaşması'nı istemiyor bu minik devletçiklerle. Aynı şekilde Yemen, aynı şekilde Somali, bunlar da Etiyopya, bunlar da Türkiye ile hemen hemen benzer politikalar yürütüyor. Bunların yanında kim var şimdi? Bu benzer politikaları yürüten Orta Doğu'dan Suudi Arabistan var. Birleşik Arap Emirlikleri ise parçalanmadan yana İsrail'le birlikte hareket ediyor. Mısır denge siyaseti gidiyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mısır'da çok yatırımı var. Suudi Arabistan'ın da var. Mısır, İsrail'le de çok dengeli bir ilişki yürütüyor. Dikkat ederseniz şimdi tarihin en büyük doğalgaz anlaşmasını yaptı İsrail ile Mısır. Menfaat odaklı bir ilişki. Şimdi bazıları anlaşma yaptıysa biz anlaşma yapmayalım demek olmaz. Devletlerde bu işler böyle yürümez. Her şeyin birebir örtüşmesi de zaten mümkün değil. Her devletin ayrı menfaatleri var, ayrı devlet politikaları var. Mümkün olduğunca örtüşen politikalar. Dolayısıyla Mısır'la Türkiye'nin ilişkileri Afrika'da örtüşüyor. Afrika'da bir rekabetten daha ziyade bir işbirliğine götürüyor. Arap dünyasında bir işbirliğine götürüyor. Bu aynı zamanda bölgede stabilizasyon için, güvenlik ve istikrar için çok önemli bir iki aktörün bir araya gelmesi durumu. Bununla birlikte Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini geliştirilmesi GKR'ye, İsrail ve Yunanistan üçlüsünün jeopolitik baskısını gerçekten kolonlarını kesiyor. Bunu ekstra açarsak amirim, çünkü buraya hep yatırım yaptığı bir bölge, İsrail'in de, işte Yunanistan'ın da, Güney Kıbrıs bölümünde yıllarca buna yatırım yaptılar ve sonuç almak istiyorlardı. Bugünden baktığımızda hangi parça değişmiş oldu? Mısır'ın bu denklemden çıkması o dengeyi nasıl değiştiriyor diğer taraf için? Şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Mısır için tek alternatif İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi üçlüsü olmadığı ortaya çıkıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de aslında pek bir şey olmadıkları ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye dikkat ederseniz enerji alanında da anlaşmalar yaptı Mısır'la. Mısır'la enerji alanında yani hem sıvılaştırılmış doğalgaz hem de nakli konusunda Türkiye Mısır'la anlaşma yaptı. Bu 8 anlaşmanın içerisinde bunlar da var aslında. Ve bu anlaşmalar bütün bu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ikilisinin Avrupa Birliği'ni öne sürerek bir nevi havuç uzattığı Mısır'ın bu havucu ben
bir kenara bırakıyorum. Burada bir tepsi pilav var, yemek var. Ben onu alıyorum demesi gibi oldu. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu gücü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hem güçsüzlüğünü ortaya koydu, hem Mısır'a alternatif sundu, hem de İsrail'i de aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ikilisinden ayırıyor. İsrail'de bir denge pozisyonuna getiriyor. Şimdi bu işbirlikleri, Mısır'la yapılan ittifak belki de Gazze sorununa. Çünkü ekonomik bir güç ve bölgede jeopolitik bir ittifak dengesi, ittifak faktörü İsrail'i de aslında bize doğru yaklaştırmak ve bizim isteklerimizi kabul etmek, düşünmek, tartışmak, muhasebe etmek noktasına getirir. O bakımdan bu Mısır-Türkiye yakınlaşması karşı taraftaki cephe hattını dağıtmıştır. Cephe hattının zayıflığı ortaya çıkmıştır. Cephe hattı aslında kendi güçsüzlüklerini de görmüşlerdir. Çünkü Türkiye gerçekten çok önemli bir jeopolitik güçtür. Hep onu söylüyorum. Yani bunu da açıklıkla söyleyeyim. Şimdi Türkiye burada oyun kuruyor. Ve takdir ediyorum gerçekten. Türkiye artık kim ne derse desin. Bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucu bir aktördür. Bu gelişmeler bunu bir kez daha göstermiştir. Mısır'la Türkiye arasındaki ticaret yaklaşık 6,8 milyar dolar 2025 yılı itibariyle. Ve Türkiye daha çok ihraç ediyor, daha az ithal ediyor. Sanayi ürünleri vesaire ihraç ediyor, gıda ürünleri filan alıyor. Türkiye'nin birçok firma da şu anda Mısır'a yatırım yapıyor. Çok önemli. Mesela benim bir sınıf arkadaşım var askeri liseden. Mısır'da büyük bir iş adamı oldu şu anda ve Türk organize sanayi bölgeleri yapıyor. İlişkilerimiz gerçekten çok iyi. Çok iyi ve 6,8 milyar dolar ya. Önümüzdeki sene yani 2026 için 8-9 milyar dolara yani yaklaşık %30 civarında artma ve 2028-2029 yılı itibariyle de bu anlaşmada en son Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da gittiği, Sayın Mısır Cumhurbaşkanı'nın da sesinin de katıldığı bakanların da katılımıyla yapılan Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi'nde hedef 2028-29'a 15 milyar dolar. Yani 2 katından daha fazla bir rakama gelecek. Hedeflenmiş. Çok önemli. Teşekkür ederim. Değerli Ben teşekkür ederim. için. Bir hatırlatmayla noktalayalım. Yayınımızı buraya kadar izleyenlerin GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde bir çağrımız olsun. Bizim harita üzerindeki değerlendirmelerimiz diğer yayınlarda da devam ediyor olacak.